Şöyle bir düşünün. 75 yılı aşkın süredir hayatımızda olan, sürekli gelişen ama bir şekilde ilk bakışta hala kendisi gibi görünen bir otomobil. Peki Porsche bu tür bir otomotiv sihrini nasıl başarıyor? Zamanı ve trendleri hiçe sayan bir tasarım felsefesinin sırlarını ortaya çıkarmak için gelin Porsche paradoksunun derinliklerine birlikte dalalım. İşte bu, otomotiv dünyasının en büyüleyici gizemlerinden biri. Bizim de bu bölümdeki temel sorumuz tam olarak bu. Bir yanda sürekli teknolojik yenilik, diğer yandaysa o anında tanıdığımız neredeyse değişmez bir kimlik var. Peki bu ikisi arasındaki gerilimi nasıl yönetiyorlar? Hadi bu duruma bir isim koyalım. Porsche paradoksu. Bu sadece bir marka hikayesi değil. Aslında değişimin ortasında kimliğin nasıl hayatta kaldığına dair felsefi bir yolculuk. Şimdi her şeyin başladığı yere gidelim. O ikonik şekle. Ama bu formun kökenleri bir sanatçının tuvalinde değil, tamamen bir mühendisin hesaplamalarında yatıyor. Pekala, bu konuya bir dalalım. Fausta Porsche'nin dürüst tasarım ilkesi her şeyin temelini oluşturuyor. Bu öyle bir disiplin ki her çizginin, her kıvrımın bir amacı olması gerektiğini söylüyor. Eğer bir parça işlevsel bir rol oynamıyorsa o parçanın orada yeri yoktur. Bu kadar net. İşte burası çok ilginç. Porsche'nin o meşhur silüeti aslında bir tasarımcının estetik tercihi değil, tamamen bir mühendislik mirasıydı. Arkaya konumlandırılmış motor fikri Volkswagen projesinden doğrudan geldi. Çünkü maliyeti düşüktü ve basitti. Bu teknik zorunluluk otomobilin temel şeklini adeta mühürledi ve gelecekteki tüm evriminde temelini atmış oldu. Veya Porsche'nin bu sözü felsefeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Onlar için güzellik peşinden koşulan bir hedef değildi, doğru mühendislik kararlarının kaçınılmaz bir sonucuydu. Yani işlevi doğru anlarsanız estetik zaten kendiliğinden gelir. İşlevden doğan bu form fikri tek seferlik bir olay değildi elbette. Zamanla markanın DNA'sına işledi ve temel taşı haline geldi. Yani sürekli ve çok dikkatli bir evrim felsefesine dönüştü. Çoğumuz biçim işlevi takip eder klişesini duymuşuzdur, değil mi? Ama Porsche'nin yaklaşımı daha derin. Onlar için biçim işleve eşittir. Yani biri diğerinin hizmetinde değil, mükemmel bir denge içinde var olurlar. İkisi de eşit ağırlıkta ve birbirlerine anlam katıyorlar. Porsche'nin evrimine Goldilocks ilkesi diyebiliriz. Hani o meşhur masaldaki gibi çok az değişiklik yaparsanız müzelik olursunuz, bir kalıntıya dönüşürsünüz. Çok fazla değişiklik yaparsanız da marka kimliğini ve insanların size duyduğu güveni yok edersiniz. Porsche ise tam o tatlı noktada durur. Radikal yeniden tasarımlar yerine sürekli incelikli bir iyileştirme. Bu alıntı onların neden trendlerden ve modadan kaçındığını mükemmel bir şekilde açıklıyor. Amaç birkaç yıl sonra modası geçmiş hissettirecek bir tüketim nesnesi yaratmak değil, amaç nesiller boyu aktarılabilecek, zamana meydan okuyan bir yoldaş yaratmak. Bu tasarıma olan bağlılığın en saf hali. Peki bu tasarım devamlılığını ne meşrulaştırıyor? Neden hiç kimse yeter artık, neden hala aynı görünüyor diye sormuyor? İşte cevap en acımasız test alanında, yani yarış pistlerinde yatıyor. Porsche'nin pistten yola döngüsü hem basit hem de dahici. Her şey en zorlu koşullarda, yani pistte başlar. Önce 917 gibi efsanevi yarış arabaları için turbo şarj gibi çığır açan teknolojiler geliştirirler. Sonra bu teknolojinin değerini Le Mans gibi yarışlarda zaferlerle kanıtlarlar. Ve en can alıcı nokta da şu: Porsche'nin çizgileri kasıtlı olarak güzel değildir. Onlar aerodinamik olarak verimli ve pistlerde sınanmış olmalarının bir sonucu olarak güzeldirler. Performans, görsel devamlılığı meşrulaştırır. Yani şekil işe yarıyor. Bu yüzden de varlığını sürdürüyor. Peki bu kadar köklü ilkeler, elektrifikasyon gibi modern teknolojik devrimlerle karşılaştığında ne olur? İşte paradoks burada en büyük sınavını veriyor. Ve cevaplar da pek o kadar net değil. Bu slide o nihai stres testini gösteriyor. Solda 911 var. Silüeti arkadaki boxer motorun mekanik bir gerekliliğinden doğuyor. Sağda ise Taycan var. Tamamen farklı bir elektrikli mimariye sahip. Yani motor artık şekli dikte etmiyor. Ama yine de bir bakın, o bir Porsche gibi görünüyor. Nasıl olur da onu yaratan orijinal mühendislik sebebi ortadan kalkmışken o alçak tavan çizgisi, o belirgin çamurluklar gibi tasarım DNA'sı bu kadar güçlü bir şekilde hayatta kalır? Ve işte en kritik soru da bu. Taycan bu felsefeye bir ihanet mi yoksa onun nihai evrimi mi? Formun işlevden doğduğu bir markada işlev tamamen değiştiğinde forma ne olur?
Bu, markanın geleceği için temel bir soru ve cevabı kimliğin ne anlama geldiğini sorgulatıyor. Ve bu bizi daha da büyük bir soruya getiriyor. Otomobil kendi kendini sürdüğünde, yani sürücünün rolü değiştiğinde biçim işleve eşittir ilkesine ne olacak? İşte bu paradoksu burada entelektüel olarak açık ve çözülmemiş bırakıyoruz. Çünkü cevaplar hala yazılıyor. Sonuç olarak Porsche sadece bir otomobil markası değil, o uzun vadeli bir tasarım anlaşması. Geçmişteki kararlar ile gelecekteki beklentiler arasında kurulmuş sessiz bir sözleşme. Ve belki de en önemlisi, kimliğin değişimin karşısında nasıl hayatta kaldığının yaşayan bir kanıtı.